Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Nave N65i model scooter'ımla yaşadığım deneyimleri aktarmak istiyorum. Sanıyorum bu model artık Türkiye'de de satışa çıktı. Şimdi bunu alıp kullanmak isteyenlere biraz faydası olacağını düşündüğüm bir video hazırlıyorum tekrar. Öncelikle bu videoda herhangi bir işbirliği veya herhangi bir reklam gibi bir şey yoktur. Bunu belirteyim. Ben uzun süredir scooter kullanıyorum. Yaklaşık 5-6 sene oldu scooter kullanalı. O yüzden de kendime uygun bir scooter arıyordum ve bunu buldum. Bunu kullandım. O yüzden de buradaki fikirlerimi paylaşıyorum. Öncelikle scooter'ı uzun bir süredir kullanıyorum. Sanıyorum Nisan ayında satın almıştım. Uzun süre kullandım. Çok uzun mesafeler yapmadım. Sadece bir defa yaklaşık toplamda bir 40-45 kilometrelik bir yol yapmış oldum. İlk aldığım zamanda zaten bunu test etmek istiyordum. Çünkü benim için menzil önemli. Menzil de önemli olduğu için önce hemen bir ufaktan da olsa bir uzun yol yapmak istedim. Fena sayılmaz. 65 kilometre menzil yazıyor. Fakat ne kadar gerçekçi bunu bilemiyorum. Yakın bir zamanda hemen bununla ilgili bir test yapmayı planlıyorum. Şöyle zaten kendi sitelerindeki bilgilerde de 75 kilo bir insanın ikinci seviye hızla 65 kilometre gidebileceğini söylüyorlar. Şimdi genel anlamda bu scooter birçok diğer scooter gibi 20 kilometre hızla sınırlandırılmış değil. Bu arada bu şartlar Almanya için geçerli. 22'ye kadar çıkabiliyor. Ben 22 kilometre hızla normal yol koşulları ilkbahar ve yaz aylarında test ettim ve genelde sport modunda gittim tabii ki. Hızlı gittiğimiz için biraz menzil düşüyor. Yani bunun tam en sonu nedir bilmiyorum çünkü tam olarak test edemedim. Fakat bunu da dediğim gibi yakın zamanda yapacağım. Göreceğiz. Ama yani 15 kilometre hızla ben giderim diyorsanız yine en azından 60'a yakın bir değer olacağını tahmin ediyorum. Yapabilirsem 2 hızlara test yapacağım ve bunları dediğim gibi Eylül aylarında ortalama bir değer alarak yapmış olmak istiyorum. Bakalım yakın zamanda bunu da göreceğiz. Şimdi performansa gelelim. Performansı beni tatmin etti. Güzel. Çünkü hızlanması çok iyi. Anında hızlanıyor. Anında hemen yüksek değere ulaşıyor. Ayrıca 3 ayrı hız seviyemiz var. Birincisi yaya modu 6 km hıza çıkıyor. İkincisi drive modu 15 km hıza çıkıyor ve üçüncüsü sport mod 22 km hıza çıkıyor. Ben genelde sport modda kullanıyorum çünkü gayet yeterli bir hız ve sizi gerçekten iyi bir şekilde bir yerden bir yere ulaştırıyor. Zaman da kaybettirmiyor. Normal şartlarda yürüyerek 10 dakikada gideceğim yeri neredeyse 1-2 dakikada gitmiş oluyorum. Gayet güzel bir şey bu. Şimdi yokuş performansına gelelim. Yokuş performansı beni gerçekten şaşırttı. Özellikle dik yokuşları olan şehirler için gerçekten başarılı bir scooter olmuş. Ben zaten bu scooter almadan önce Türkiye'deki genelde kullanan insanların yorumlarını okuyarak aldım. Türkiye'de o zaman N65 versiyonu vardı ve herkes yokuş performansının yeterli olduğunu söylüyordu. Ben de sonuçta burada gezmek istediğim, gitmek istediğim yerlerde bazı dağlar var mesela çıkmak istiyorum. Atıyorum arabanın arkasına attım, gittim park ettim. Orada dağ tepesine kadar çıkmak istiyorum. Çünkü yokuş çıkarken biliyorsunuz menzil de azalacaktır daha fazla enerji kullanıldığı için. O yüzden bu performans benim için gerçekten çok önemliydi. Genel olarak buralarda yollar düz olduğu için ilk olarak ufak tefek yokuşlarda gözlemleme imkanı buldum. Mesela köprü çıkışları, özellikle burada köprü çıkışları dik oluyor bazen ve hızın gerçekten 22'nin altına düşmediğini fark ettim. Bu gayet iyi bir göstergeydi. Daha sonra burada büyük bir dağ var. Yakında aynı yerde bir test yapacağım. Bu sefer video da çekeceğim. Atacağım kanala. Bayağı bir dikleştiği alanlar oldu. Genel anlamda gene 22 km hızla çıkmayı başardı scooter. Fakat böyle çok dikleşen bir yerde biraz düştü. Orada da en fazla 11-12'ye düştü. Gayet iyi. Sonra bir ara 7-8'leri görür gibi oldu. Zaten yokuşun sonu geldiği için toparladı. Yani bence yokuş performansı çok iyi. Bunu daha da dik bir yerde test etmek istiyorum. Şimdilik elimdeki imkan bu. Bana yakın olan ufak bir tepe var. Daha da sayılmaz tepe. Orada fakat daha sonra daha büyük bir yerde bir test yapmayı planlıyorum. Gittiğimde oraların eğimini de ölçmeye çalışacağım. Bakalım kaç olacak göreceğiz. Şimdi scooter'ın sağlamlığına gelelim. Scooter gerçekten heybetli duruyor. Büyük. Mesela benim diğer eski scooter'ım Segway Ninebot vardı. Max 30G modeli. O bundan daha böyle küçük duruyordu. Tabii daha hafifti. Ona göre artıları da vardı. Bu Nave'ye göre artıları da vardı. Fakat gayet sağlam duruyor. Parçaların işçiliği ve malzemenin kalitesi gayet tatmin edici. Sanıyorum scooter'ın ağır olması da biraz bu sağlamlığı bize sağlıyor. Şimdi lastiklere gelelim. Özellikle YouTube'daki Türkiye'de yapılan testleri okuduğumda lastiklerle alakalı çok fazla şikayet gördüm. Şimdiye kadar bayağı bir kilometre yaptım. Yani daha bakmadım henüz kaç kilometre yaptım ama bulursam buraya alta eklerim. Henüz lastikle alakalı bir sorun yaşamadım. Ayrıca genelde orman içi yollarda kullandım ve burada da bozuk yollar da var. Bozuk yollarda da kullandım. Fakat mesela önümde çok fazla dallar oluyordu. Ağaçlardan dökülen eski dallar, büyük dallar olsun, ince küçük dallar olsun bir sürü şey vardı. Üzerinden güzelce geçebildim. Lastiklerin havasına da dokunmadım hiç. Hep aynı havada gittim ve şu anda bir şey olmadı. Sanıyorum bu yeni lastik biraz
biraz daha iyi. Çünkü dediğim gibi Türkiye'de çok fazla patladığından şikayet ediyordu. Şu an lastik daha dayanıklı diye tahmin ediyorum. Tabii bununla ilgili daha fazla test yapılması da gerekebilir. 10,5 inç lastikler diğer 10 inç ve 8,5 inç lastiklere göre biraz daha büyük ve daha kullanışlı gözüküyor. Hem daha yüksek oluyor scooter. Yani çok az da olsa biraz faydası oluyor ve daha iyi tutuş sağladığını düşünüyorum. Belki lastiğin yüksek olmasının gerçekten birçok faydası daha vardır. Şimdi biraz ergonomisini konuşalım. Scooter gerçekten biraz ağır. 24 kilo civarı. Mesela diyelim ki yüksek katlı bir binada oturuyorsanız yukarıya taşımanız zor olacaktır eğer asansörünüz yoksa. En güzeli kilere bırakmak ve oradan daha rahat taşıyabilirsiniz diye düşünüyorum. Ayrıca arabanın arkasına sığıyor. Tabi biraz geniş bir araba olması da lazım. Bir de hoşuma giden bir şey gidonun da katlanabiliyor olması. Yani scooter tam böyle tek parça gibi duruyor. Bu da benim çok hoşuma gidiyor gerçekten. Bunu güzel düşünmüşler. En azından taşırken veya bir yerden bir yere kaldırırken gidonlar bir tarafınıza çarpmıyor. Bu güzel bir özellik olmuş. Şimdi gelelim ufak tefek eksilere. Süspansiyon olsaydı gerçekten güzel olabilirdi. Havalı lastik var. Çok size bunları yansıtmıyor, yoldaki kurları olsun vesaireleri. Ama biraz büyük bir çukura girdiğiniz zaman gerçekten belinize bir güç uyguluyor. Bunu hissediyorsunuz. Veya işte çok hızlı veya aniden bir yerden çıktığınız zaman, atıyorum küçük bir kaldırıma aniden çıktığınız zaman hissediyorsunuz. O yüzden ben şöyle yapıyorum. Bir çukuru fark ettiğim zaman en azından bacaklarımı kırıyorum veya işte tren rayları oluyor. Üzerinden geçiyorsunuz, hani yerle birleşik tren rayları. Orada mesela sarsıyor gerçekten. O yüzden dizlerimi kırıyorum. Yani bu ufak bir önlem gibi düşünülebilir. Süspansiyon tabii olsa daha iyi olurdu ama bu o kadar da kötü mü bilemiyorum. Bu gene tabii ki kullanıma bağlı. Ben ormanda kullanıyorum genelde ve dediğim gibi dizlerimi kırdığım zaman bayağı faydası oluyor. Ayrıca benim en çok istediğim ve maalesef olmadığı için üzüldüğüm bir özellik cruise kontrol. Şimdi mesela ilk aldım, test ettim. Normalde benim eski Segway'imde cruise kontrol vardı. Bunda da olacağını tahmin ediyordum. Aslında var ama maalesef Alman mevzuatları gene bir şey bulmuş. Ne bulmuş bilmiyorum ve bunu iptal etmişler. Muhtemelen sizde vardır. Cruise kontrolü gerçekten güzel bir özellik. Sonuçta düşünün, ben şimdi 40 kilometre yol yaptım bir kere ve sürekli elimi orada tutmak zorundaydım. Parmaklarım acıdı. Aynı şekilde artık istemsizce kaçırıyorsunuz. Şeyler oluyor. Yani bir güvenlik önlemi diye mi iptal ettiler bilmiyorum ama umuyorum Türkiye'dekinde vardır. Benim çok sevdiğim bir özellik. Sonuç olarak arkadaşlar ben memnunum. Gayet güzel. En azından benim aldığım fiyata göre gerçekten iyiydi Almanya koşullarında. O yüzden tavsiye eder misin derseniz ben tavsiye ederim. Ama kesinlikle bir yerde önce bir kullanıp siz de kendiniz görseniz iyi edersiniz. Sonuçta herkesin kendine göre bir kullanım şartı, kullanım şekli var. O yüzden benim değerlendirmem olumlu yönde. Yorumlarınızı ve sorularınızı da bekliyorum. Görüşmek üzere, abone olursanız çok sevinirim.